Günlük tutma deyince aklına anıların bir yerde toplanması geliyor olabilir. Her gününü günü gününe yazmak geliyor olabilir. Küçükken benim de bir defterim vardı. Böyle 1-2 gün arka arkaya günlük tutardım. Daha sonrasında unutulur giderdi o defter. İlerleyen zamanlarda da aynısını eski sevgilimle denemiştim. İşte beraber oturup günlük tutuyorduk. Bilgisayar ortamındaydık ancak aynı zamanda telefon konuşmasındaydık. Bilgisayardan not alırdık. Tabii ki bu beraber yapılan bir şey olduğu için de bu da çok uzun sürmedi. 1-2 gün boyunca yapabildik. Yani anlayacağın eski Furkan'ın aklında bunlar sadece anı tutma çabasıydı. Ancak günümüzde bunun çok daha fazlası olduğunu biliyorum. İlk günlük tutma metodumuz minnettarlık günlüğü. Bunu genelde sabah kalktığında böyle ilk iş, daha gözün çapaklıyken, gözün daha tam açamıyorken gelip masana oturup minnet duyduğun şeyleri yazmak. Bu annen olabilir, baban olabilir, iş yerindeki arkadaşın olabilir, okuldaki arkadaşın olabilir. Yani ya da bir kitabın yazarı olabilir. Herhangi bir şey. Ya gidip bir kılıfın vardır, çok seviyorsundur, bir kalemin vardır. Çok mutlusundur işte, çok güzel yazıyordur, markası çok hoşuna gidiyordur, fiyatını çok ucuza almışsındır. Oturup bunları yaz. Hatta şu küçük de göstereyim kendi yazdığımdan. Burada 3 madde yazıyorum ben her gün. Mesela ilk maddemde daha çok yeni arkadaşlar edindiğim için bunu 2023'ün Ekim'in 17'sinde yazmışım. Yani üzerinden 7 ay falan, 8 ay geçmiş. İlk maddede mesela arkadaşlarımdan bahsetmişim. Arkadaşlarım için minnettarlık duyduğumdan. İkinci maddede eski yurdumdan bahsetmişim. Yurt arkadaşlarımın gitgide daha iyi insanlar oluşundan ve yurdun yanındaki AVM'de bir spor salonu vardı. Oradaki spor salonunun bulunmasından, bana çok yakın olmasından minnettarlık duyduğumdan bahsetmişim. Üçüncü maddede ise beni sürekli her gün arayan ve iyi olup olmadığımı soran ailem için minnettarlık yazmışım. Şimdi sen annen baban için minnettarlık yazabilirsin. Ayrı ayrı, birleşik bir şekilde. Hani kullanabildiğin kadar kullan hayal gücünü. Hiç fark etmez. Benim yaptığım şey, ne zaman kim hakkında minnettarlık duyuyorsan, atıyorum baban işe gidiyordur. Onu sabah görmüşsündür, yorgun argın ama yine de işe giderken hiç söylenmemiştir. Gidersin açarsın defterini, şunu yazarsın. Bugün babam işe hiç söylenmeden gitti. Her zaman yaptığı gibi zar surt. İşte ailemiz için bu kadar çalıştığı için ona minnettarım. Bu her zaman annem baban olmak zorunda değil. Daha önceden söylediğim gibi bazı nesneler de olabilir. Ya da A101'deki kasiyer hakkında bile minnettarlık yazabilirsin. Eğer sana iyi davranıyorsa. Şöyle hatta örnek vereyim. Benim gittiğim spor salonundaki sahipleri, 2 tane sahibi var. Çok gülecen insanlar. Yani çok güleç insanlar. Her gittiğim zaman hoş geldin kardeşim nasılsın falan. Arada sırada bir espri patlatıyor geç gittiğim zaman ya da erken gittiğim zaman. Tatlı insanlar kısacası. Daha hatta bugün onlar hakkında bir minnettarlık maddesi yazdım. Ne kadar iyi insanlar oldukları hakkında. Ve bu ister istemez o insanları gördüğün zaman onlar hakkında daha iyi fikirler, daha olumlu düşünceler oluşturmana yarıyor. Yani şöyle düşün. Diyelim ki annen her gün işe gidiyor ve ev işleriyle uğraşıyor. Annen hakkında bir minnettarlık yazdın. Bir sonraki annen bu zorlanışını gördüğün zaman annen hakkında çok daha olumlu düşüncelere sahip olabilir. Hatta onun halinden anlayabilir. Ve bu sayede çok daha iyi empati yapma şansı yakalayabilirsin. Onu geçtim. Bundan sonra gidip annene babana karşı bağırmadan önce birkaç kez daha düşünmeni sağlayabilir bu şeyler. Çünkü her gün bu tarz notlar almak, ki her gün annem baban hakkında yaz demiyorum ama şimdiye kadar ben 200-250 defa not aldıysam bunlardan belki de 50-60 tanesi annem babam hakkındadır. Annem için minnettarım çünkü bana şiddet uygulamıyor. Annem için minnettarım çünkü bana güzel yemekler yapıyor. Bu kalem için minnettarım çünkü çok güzel yazıyor. Tüm kitaplarımın altını bu kalemle çiziyorum mesela. Ya minnettarlık duymak çok da zor şeyler değil. Hatta A101 kasiyerinden bahsetmiştim. Bir sonraki alışverişe gittiğin zaman bu o insanlar hakkında olumlu şeyler düşünmene de yol açıyor. Daha önce dediğim gibi. Yani belki de bir sonraki sefer o insan çok güler yüzlü olmayabilir. İyi günler demişsindir, geri iyi günler dememiştir. Ancak bu sefer empati yapabilirsin. Ya da işlerin ne kadar zor olduğunu. Bu tarz şeylerin farkında olmana yardımcı oluyor bugünlük. İstiyorsan gidersin her gün bir tane de yazabilirsin. İstiyorsan bazı günler 1, bazı günler 2, bazı günler 3. Aklına ne kadar geliyorsa da yazabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan. Yeter ki yaz. Yeter ki sabah kalktığında ilk işin insanlar hakkında olumlu düşünceler ya da sahip olduğun eşyalar hakkında olumlu düşünceler üretmek olsun. Bu arada bu madde o kadar önemli ki bir yerden sonra ürettiğin olumlu düşünceler sayesinde insanların nasıl bunları üretmediğine şaşırıyorsun. Yani ben yaklaşık 7-8 aydır hatta 9 aydır her gün 3'er tane madde yazıyorum. Tabii bazen atladığım olmuştur ama günlerin %90'ında yazıyorum yani. Ve bazen minnettarlık duymak yetmiyor, gidip anneme babama ya da sevdiğim insanları yüzüne karşı söylüyorum. Bildiğin yani şu an sana bayağı garip geliyor olabilir ama yanına oturuyorum, bir sarılıyorum. Diyorum ki işte bunlardan dolayı sana minnettarlık duyuyorum. Çok fazla bunları belli etmiyor olabilirim ya da çok fazla söylemiyor olabilirim. Ama gerçekten bunlar için minnettarım. İyi ki benim için bunları yapıyorsun. Ve şöyle düşün.
Karşımdan da bazen bunları geri alıyorum ama geri almak için de söylemiyorsun bu arada bunları. Gerçekten de minnettarlığını belli etmek için söylüyorsun. Ama şöyle düşün. Senin için o kadar uğraşan anneni babanı ya da ebeveynin kimse ya da arkadaşın da olabilir. Bu söylediklerin onları ne kadar mutlu ediyordur düşünsene. Senin için sabah, akşam, gece, gündüz demeden bu kadar çabalayan insanlara karşı senin için minnettarım diyorsun. Daha önce söylememiş olabilirsin. Ben de her gün öyle gidip işte bunları iyi ki yapıyorsun, bunlar için çok teşekkür ederim diyen birisi değilim. Belki yılda bir kez söylemişimdir önceden. Ama bu günlüğü tutmaya başladığımdan beri hem ailemle ilişkilerim gelişti hem de etrafımdaki şeylere daha fazla değer biçerek bakmaya başladım. Şimdi ikinci maddemiz normal günlük tutmak ama küçük bir farklılıkla. Defterini alıyorsun, açıyorsun. Normal günden bahsedebilirsin vesaire ama bu sefer o anda ne konuda stres yapıyorsan, ne konuda canın sıkkınsa onlardan bahsediyorsun. Yani diyelim ki ben yarın bir video çekeceğim ve bu konuda stresliyim. Belki birazcık çokomelli bir konudan bahsedeceğim ya da önemli bir konu ama nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum. Onlar aklıma benim yer ediyor. İşte gece yatarken belki full onları düşüneceğim. Rahat bir uyku çekebilmek için açıyorum onlardan bahsediyorum. Yani neyden bahsediyorum? Atıyorum işte yarınki konu şunlar canım sıkılıyor vesaire. Bunları düşünebilirsin. İstediğin kadar düşün ama onları bir yere, özellikle deftere, bilgisayar ortamında değil. Çünkü bilgisayar ortamına yazınca tık 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 hemen yazıyorsun, aklından geçiyor. Deftere yazmak daha yavaş ve en azından hissederek yaptığın için bir kalem tutuyorsun sonuçta. Dokunma hissini aktif ediyorsun. Çok daha uzun sürüyor bu süreç. Özellikle yazarken. Bu sayede yazdığın şey hakkında da düşünebiliyorsun. O sırada ya git bir bilgisayara yaz. Bir de aç bir defterine yaz. Aradaki farkı gerçekten göreceksin. İstiyorsan ikisini de ikişer üçer gün deneyebilirsin. Ama denendi, onaylandı. Daha önce bilgisayara yazmaya da çalıştım. Telefona yazmaya da çalıştım. Ama arada büyük bir fark var. O yüzden uzun süredir sadece deftere yazıyorum. İşte ben şu konuları yazıyorum. Aklım bu konularda çeliniyor. Nasıl aklımı boşaltabilirim? Hemen oraya yazıyorum. Ve aklından geçen her şeyi yaz. İşte uzun olacakmış, yok kalem bitecekmiş, yok sayfa bitecekmiş. Yaz. İsterse 10 sayfa tutsun, 15 sayfa tutsun, fark etmez. En azından kafan daha boş bir şekilde uykuya gidersin. Hem daha iyi bir uyku çekersin. Hem de en azından bugünün stresi yarına yansımaz. Ve insanlar olarak bazen o kadar fazla olumsuz düşüncelere kapılıyoruz ki bunların olumsuz olduğunu bile farkında olmuyoruz. Alışıyorsun yani kısaca. Aklında bir olumsuz düşünce var. Belki annenle, belki babanla alakalı. Ama bunlar aklına yer ediyor. Ve sana artık bunlar normalmiş gibi gelmeye başlıyor ama aslında normalden çok daha uzak. Şöyle düşün. Tüm gününü telefonda geçiriyorsun. Tüm gününü insanların olduğu ortamlarda geçiriyorsun ve kendi kendine düşünecek bir vaktin kalmıyor. Bu kendine yaratacağın her gün yarım saatlik bir dönem, bir ara. Gerçekten de oturup benim ne problemim var diyebilmene yarıyor. Üçüncü günlük tipi kendine önemli sorular soracağın günlük tipi. Yani ben anneme karşı niye agresifim? Babama karşı niye agresifim? Belki de şu an örnek veriyorum. Ya da kardeşime karşı ya da arkadaşıma karşı. Sürekli kavga ediyoruz. Her gün kavga ediyoruz ama niye? Belki de sevgilimle. Niye? Neyine takılıyorum? Ya da benim ne sıkıntım var? Daha önceden kalmış bir travma mı? Otur bunları kendi kendine düşün. Derslerimde çok başarısız olacağımı düşünüyorum. Niye? Belki de diyebilirsin ki daha önceden başarısızdım, o yüzden başarısız olacağımı düşünüyorum. Sadece bu mu? Emin misin? Otur bir düşün. Kendine sorular sor. Bu soruları kendin de yaratabilirsin tabii. Şu an sadece örnek veriyorum ama. Ya da belki de günlük zamanını neye harcıyorsun? Yani telefonla Instagram'a giriyorsun ama işine yarıyor mu? Ya da kitap okuyorsun, işine yarıyor mu? Yarıyor olabilir. O zaman güzel. Daha da arttır bunu. Arttırman gerekiyorsa. Belki de telefonunu açıyorsundur. Boş boş geziniyorsundur. Instagram'da, sosyal medyada, orada burada. Ne yaptığının bile farkında değilsindir. Sadece uygulama gezip yeni bildirim var mı diye bakıyorsundur. Gerçekten bu lazım mı mesela? Bunu azaltmak için ne yapabilirsin? Hayatında bu olumsuz etkisi olan ya da zaten belki şanslıysan 80 yıl yaşayacağın ömrünün büyük bir kısmını kapsayan bu alan hakkında ne yapabilirsin? Nasıl azaltabilirsin? Otur bunları düşün. Nasıl hayatının verimini artırabilirsin kısaca? Hayat kaliteni, etrafındaki insanların mutluluğunu. Verdiğim örneklerle takılı kalma. Sırf bunları söylüyorum diye bunları yapmak zorunda değilsin ama güzel sorular sor kendine. Kendi hayatınla ilgili. Sonuçta ben senin yerine yaşamıyorum o hayatı. Senin kadar iyi bilemem. Yaşadığım sorunlar hakkında ne yapabilirim? Hiçbir sorunum yoksa hayatımın verimini nasıl arttırabilirim? Ya da sorunlarım vardır, yine verimi nasıl arttırabilirim? Bunlar önemli sorular. Günümüzde göz ardı edilen sorular ama gerçekten önemli sorular. Bu tarz soruları sormak için de kendine günlük belli bir süreler ayırmaya çalış. Videonun içine de bahsettim zaten ama artık insanlar kendi kafalarıyla baş başa kaldığı zamanlarda yaşamıyor. Yani sürekli sağdan soldan bir dikkat dağıtıcı unsur var. Sürekli telefonunda öten bildirimler var.
Hiçbir zaman yalnız kalmıyoruz. Hiçbir zaman oturup düşünmüyoruz. Hatta kendimize düşünmek için bilerek vakit ayırmıyoruz aslında. Çünkü baş başa kaldığımız zaman neler düşüneceğimizden korkuyoruz. O yüzden bunları yaşamamak için nasıl günlük tutuyorsan tut. Benimkiler sadece öneriydi ve kendi yaptığım şeyleri az önce açıkladım. Ama kendine düşünmen için, özellikle bunu yazıya dökmen için bir vakit ayır. Çünkü sadece bunlar aklında kalınca öyle sağdan sola giden düşünceler haline alıyorlar. Ekstra bir geçerliliği olmuyor. Yani birisini düşünüyorsun, A'yı düşünüyorsun, bu sefer B'yi düşünüyorsun, A unutuluyor. Ya da C'ye geçiyorsun, o zaman A'yı unutuyorsun. Bunları deftere döktüğün zaman her şey gözünün önünde oluyor. A'da, B'de, C'de, D'de, E'de. Hepsi. Ve tekrar tekrar dönüp evet işte böyle düşünmüştüm. Bunun sorusu ne olabilir? Ya da benim böyle bir sorunum vardı. Bunun cevabı ne olabilir? Bu videoda anlattığım şeyler kısaydı. Ama gerçekten bir insanın hayatını değiştirebilecek güçteler. Özellikle kendini gün içerisinde düşünmek için vakit ayırmıyorsan bunları lütfen dene. Çünkü faydasını göreceğine adım gibi eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.